Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Sizlerle bugün güzel bir tam buğday unlu poğaça yapmak istiyorum. Yarın misafirim var. Hem yapacağım hem de sizlere anlatacağım. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu tereyağım var. Evde varsa mutlaka ekleyin. Biraz beklettim, şöyle oda ısısına getirdim. Hatta bu sade yağ denen köpüğü alınmış tereyağıdır. Bir yemek kaşığı 40 gram kadar koydum. Dolu dolu bir yemek kaşığı. Üzerine bir su bardağı sıvı yağ, yani ayçiçek yağı ile zeytinyağı karışık koydum ben. Biraz bol yapmak istiyorum. Bir su bardağı da sütüm var. Süt yerine yoğurt da kullanabilirsiniz. Şöyle bir karıştıralım. Tereyağı da yumuşak olduğu için rahatça karışacaktır. Şimdi bu esnada tuzunu koymak istiyorum. Bu ölçüde bir poğaça için 1,5 tatlı kaşığı tuz iyi geliyor. Tam buğday unu dedim ya, biraz daha böyle puf puf olması için elemek istiyorum tam buğday ununu da. Bir bardak koyduk. Hep videolarımı sonradan seslendiririm ama bunu böyle pratik yaparken seslendirmek istedim. Bakın, bu da kepeği. Ayırmayacağım bunu. Eğer bir kurabiyede kullanacaksanız isterseniz bu kepeği ayırabilirsiniz ki kurabiye hamuru biraz daha pürüzsüz olsun. Ben koyacağım poğaça olduğu için. Kabartma tozunu da eliyorum. Elimde varken süzgecim. Şöyle bir çay kaşığı da karbonat koyacağım. Karbonatın tadını ve kokusunu çok seviyorum. Hem de kabarmasına da biraz daha yardımcı olacaktır. Tekrar un ekleyeceğim şimdi. Bir şey unuttum, nedir? Anlatırken yumurta koymayı unuttum. Yumurta da koyalım. Hatta şöyle 2 yumurtalı olsun. Birinin bütün tamamını kırıyorum. Diğerinin de akını içine, sarısını da ayırıyorum. Yumurta alerjiniz varsa hiç koymayabilirsiniz. Şöyle üstünü kapayacağım yumurta sarısının, çünkü sertleşiyor bitene kadar. Şimdi yumurta koydum ya, iyice karışsın diye küçük bir tel çırpıcıyla karıştırıyorum. Bakın, hem de güzel pürüzsüz oldu hamurumuz. Bir su bardağı daha şimdi un koyacağım. İkinci su bardağını da koydum. Şöyle karıştırıyorum. Şimdi üçüncüyü de koyacağım. Hem çekip hem seslendirince daha heyecanlı oldu. Şöyle yine yapalım. Hepsini koymuyorum. Şöyle bir yoğurup öyle koyacağım. Fazla gelirse çünkü taş gibi olur. Her zaman söylüyorum, sürekli beni izleyenler biliyor. Hiçbir tarifte unu, yani kuru malzemenin hepsini birden koymayacağız. Böyle yoğuracağız ya da karıştıracağız. Öyle ekleyeceğiz yavaş yavaş. Şimdi bakın, bu kalanını da alır. Yani diğer 4. su bardağının devamını. Kepeğini de koyuyorum yine. 4 su bardağı un koymuş oldum. Tuzunu, kabartma tozunu koymuştuk. Şimdi iyice şu çevresindeki unları alalım. Ondan sonra gerekiyorsa birazcık daha ekleriz unumuzu.
Tabii ki aynı ölçülerde beyaz unla da yapabilirsiniz. Evinizde hangisi varsa ya da neyle yapmak istiyorsanız. Şöyle ele yapışmayan yumuşak bir hamurumuz olsun. İyice yoğurun, daha güzel olur. Klasik, yani 200 mililitrelik su bardağıyla 4 tane koymuş olduk. Ölçülerde çok akılda kalıcı, ezberinizde bile olur her zaman. Yeni mutfağa girenler için söylüyorum. Bu ölçüyü her zaman kullanabilirsiniz istediğiniz unla. Biraz gevşek göründü. Çok az daha ekleyeceğim. Çok da elimizden akar gibi olmasın hamurumuz. Evet, şimdi tamamdır. Yıllardır sosyal medyadayım. Tabii önce Instagram'da başladım. Çok fazla soru gelir ki taş gibi oluyor poğaçalarım diye. Bu mayalı poğaçalar için de geçerli. Dediğim gibi unu kontrollü şu şekilde ekleyeceğiz. Hamurumuz da böyle ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Şöyle de bir bakıyorum. Çok da eğer gevşek, çok yumuşak olursa bu sefer istediğimiz toklukta, güzellikte durmayabilir. Bence gayet güzel. Üstelik tam buğday unu, daha çok koyarsak poğaçalar sert olabilir. Bakın gayet iyi olacak kıvamı. Bu poğaçayı kıymalı patatesli yapacağım. Daha önceden ben bu içi hazırlamıştım bir başka börek için. Buzluğa koymuştum. Sonra oda ısısına getirip hafif ısıttım. Kıymayı, soğanı, biraz yeşil biberi kavurdum. Çok az yağla. Üzerine de bir patatesi minik minik doğradım. Tuz, kırmızı pul biber, karabiber ilave ettim. Güzel bir kıymalı iç malzemesi. Böreklerde de kullandığım bir içtir. Şimdi bunu hazırlamışken tekrar yapmadım. Elimde vardı, onu değerlendirmek istedim. Eğer o anda yapamıyorsanız hamuru bir 10-15 dakika, 20 dakikada dinlendirebilirsiniz. Hamur bozulur diye düşünmeyin, daha da güzel olur. Şöyle klasik poğaça şekli vereceğim. Ben hemen yoğurduğum gibi yapıyorum. Güzelce peynirle yaparsanız daha dikkat edin, iyi sıkıştırın, çok taşmasın. Ya da bir yumurta akını peynirin içine koyabilirsiniz. 5-6 yıl boyunca televizyon programlarında yemek yaptım ama şimdi canlı yayın hem seslendirip hem yapınca daha da heyecanlı oldu açıkçası. Televizyon daha kolaydı sanki. Yine aldım. Güzelce şöyle yuvarlayın. Bütünleşsin. Kanalımda yüzlerce diyet ve sağlıklı tarif var. Ama normal tariflerim de var. Tatlı, börek, çörek gibi. Sirke, yoğurt, kefir, ekşi maya gibi çok farklı ve faydalı tarifler de var. Kanalımda hepsini bulabilirsiniz. Abone olursanız çok da mutlu olurum kanalıma. Yanında bir bildirim zili çıkıyor. Onu da lütfen tümü diye işaretleyin. O zaman paylaştığım bütün tariflerin bildirimi size gelir. Hemen haberdar olursunuz. Bildirimi açan binlerce güzel aboneme, takipçime de çok teşekkür ederim. Onları ben görüyorum. Bildirimi açıp hemen haberdar olan arkadaşları çok sağ olun, teşekkür ederim. Böylece hepsini yapacağım. Az sonra görüşürüz. Yumurtalarım küçüktü. Bir yumurta sarısı daha ekledim. Görüntüsü güzel olsun diye. Bir yumurta, yani 2 yumurta sarısı kullandım. Tek yumurta sarısı kullanırsanız çok az su, süt ya da yağ ile onu arttırabilirsiniz.
Tek yumurta sarısı belki az gelebiliyor çünkü. Biraz iri iri bunlar, büyük büyük. Daha küçük yaparsanız, şimdi 14 tane çıkardım ben. 17-18 tane çıkar poğaçanız. Güzelce her tarafına sürelim. Bu arada fırını yaktım. 180 dereceye ayarladım. Bunları sıcak fırına sokmak istiyorum. Çoğunlukla zaten önden ısıtıyorum fırını. Unutursanız dert değil. Süreyim. Ondan sonra bakarız. Birazcık çörek otu serpeyim. Güzel yakışır değil mi? Tam buğday ununa da çok yakışıyor gerçekten. Yıllar önce daha çok kepekli unla yapıyordum. O daha fazla modaydı. Tam buğday unu pek yoktu. Yani bir 15-20 yıl önce ya da bilmiyorduk. Ama şimdi daha çok tam buğday unu alıyorum. Yulaf unuyla da yapabilirsiniz. Yağını biraz daha azaltarak da poğaçanızı hazırlayabilirsiniz. Ben tam usulüyle yaptım. Şimdi fırına gönderiyorum. Yanıyordu fırın, sıcak fırına vereceğim. Alt üst ayarda. Ben fanı da çalıştırıyorum. Daha iyi pişiriyor benim fırınım böyle. Siz nasıl isterseniz alt üst ayarda direkt pişirebilirsiniz. Davul fırında. Hepsinde gayet güzel olur bu poğaça. Tam 15 dakika içinde poğaçalar gayet güzel pişti ve kızardı. Şimdi alacağım fırından. Misler gibi poğaçamız hazır. Bir de kokusunu duysanız bayılırsınız. Tam buğday ununun nefis bir kokusu vardır. Sanki evde köy ekmeği pişmiş gibi. Poğaçaların bir kısmını daha sonraya saklamak istiyorsanız bu şekilde pişirip soğuduktan sonra kapalı bir kaba koyun. Buzdolabında birkaç gün durabilir, 3-4 gün. Buzluğa da koyabilirsiniz. Buzlukta zaten aylarca dayanır. Çıkarın, oda ısısına getirdikten sonra tercihen sıcak fırında pişirin. Ya da pişirmeden önce hazırladık ya poğaçaları. Üzerine yumurta sarısını da sürün. İsterseniz susam ya da çörek otunu da serpin. O şekilde buzluğa koyun. Yeter ki güzel kapatın. Yani streçleyin ya da kapalı bir kapta muhafaza edin. Yine buzluktan çıkarırsınız. Hafif oda ısısına geldikten sonra pişirirsiniz sıcak fırında. Sıcak sıcak mis gibi oluyor. Senelerdir denedim ben. Her şekilde yaptım. Buzluğa çok koymuşluğum vardır poğaçalarımı. Her zaman da aynı tazelikte, aynı güzellikte yemişizdir. İç rahatlığıyla buzluğa ya da buzdolabına koyabilirsiniz poğaçalarınızı. Şimdi içini de göstereyim. Ilıdı biraz. Tereyağı da koyduğumuz için kıyır kıyır nefis bir poğaça oldu. Tadına doyamayacaksınız. İçinde de patatesli kıymalı harcı var. Kabartma tozunun yanında karbonatı özellikle tavsiye ediyorum. Çok güzel bir lezzet veriyor. Kenarları kıyır kıyır. Bayılacaksınız bunu yapınca. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi ben poğaçalarımın bir kısmını daha sonraki misafirime saklamak istiyorum. Artık soğudular sayılır. Çok az ılık. Hemen fırına atabileceğiniz bir kaba poğaçalarınızı koyun. Bir de ufak koyayım, güzel sığsın. 5 tanesini ayıracağım. Bir arkadaşım gelecek daha sonra. Eve de kalsın. Dediğim gibi soğudu sayılır. Bunu streçliyorum. Buzluğa koyuyorum. Birkaç ay boyunca da durabilir. Misafirim geldiğinde çıkaracağım. Biraz oda ısısına getireceğim, yumuşatacağım. Ondan sonra fırına tekrar vereceğim. Aynı tazelikte, aynı kıyırlıkta yeniyor.
Instagram'da da huzurlu mutfak olarak varım. 9-10 senedir. Sizi oraya da beklerim. En güzel, en lezzetli ve sağlıklı tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.